Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Ben Profesör Doktor Mustafa Ulubay, kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Şu anda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Ben aslında bugün toplumumuzda ciddi sayıda bu hastalığı olan fakat toplumumuzun bilmediği, hatta çoğu kişinin farkında olmadığı bu vajinal agenezi, yani doğuştan vajinanın olmadığı durumdan bahsetmek istiyorum. Doğuştan vajinanın olmaması, yani vajinanın gelişmemesi aslında bir doğumsal bir hastalık. Yani örneğin doğuştan kulağın gelişmemesi gibi, burnun gelişmemesi gibi vajinanın gelişmemesi de bir gelişimsel problem. Bu ne yazık ki kadınların sosyalleşmesinde, aile kurmasında, işte sevgilisinin olmasında problemler neden oluyor. Bu nedenle bu çocuklar, bu kızlar kendilerini toplumdan soyutluyor ve sosyalleşmede problem yaşayabiliyorlar. Fakat bu durum çaresiz bir durum değil. Cerrahi tedaviyle bu hastalar sağlıklı bir vajinaya ulaşabilir, sağlıklı bir cinsel ilişki yaşayabilir. Bu sayede evlilik bağını kurabilirler, arkadaşlıklar yapabilirler ve kendilerine daha sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebilirler. Bu çocuklar aslında doğduğunda bu hastalıkla doğuyorlar. Hani hatta anne karnında ultrasonla bile zaman zaman bu durum tespit edilebiliyor. Ancak gebelik sırasında tespit edilmesi çok zor. Çünkü akla gelebilecek bir hastalık değil. Çünkü çok nadir bir rahatsızlık. Bu durum genelde 15-16 yaşlarına geldiğinde genç kızlarda adet görmeme şikayetiyle doktora gittiklerinde fark ediliyor. Ya da daha ilgili bir anne varsa çocuğun altını değiştirirken ya burada bir anormallik var, burada biz bir vajin deliği görmedik şeklinde gelip çocuk doktorlarına muayene ettirdiklerinde de bu durumu saptayabiliyorlar. Bununla birlikte daha çok bu durumu genç kızlar kendileri fark ediyor. Yani adet olmayınca bakıyor bütün arkadaşları adet oluyor, kendisi adet olamıyor, bir anormallik mi var diye düşünüp doğrudan bir jinekoloji uzmanına bizlere başvurduğunda da biz tanısını koyabiliyoruz. Bu hastalarda şöyle bir durum var. Jinekolojik muayeneyle biz tanısını koyabiliyoruz. Ancak kesin tanısını koymamız için öncelikle genetik testler yapılması gerekiyor. Bununla birlikte ileri görüntüleme yöntemleriyle, örneğin bir manyetik rezonansla, yani MR'la bir bütün vücut sisteminin taranması gerekiyor. Çünkü bu hastalarda sadece vajina ve rahimin yokluğu değil, aynı zamanda böbrek gelişmemesi gibi, karın iç organlarının gelişmemesi gibi çok farklı klinik tablolar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle geniş kapsamlı bir genetik inceleme, görüntüleme yöntemleriyle değerlendirdikten sonra, kesin tanı konduktan sonra biz bu hastaları tanısını koyup ameliyatını yapıp iyileştiriyoruz. Öncelikle bu hastalığın iki türlü tedavisi var. Birincisi cerrahi olmayan yöntemler, diğeri de cerrahi olan yöntemler. Cerrahi olmayan yöntemler çubuklar yardımıyla hastaya çeşitli egzersizler önerilerek bu vajinanın oluşturulması amaçlanıyor. Ancak uzun süren bir işlem. Yani yaklaşık birkaç yıl kadar sürebiliyor. Ya da çok ağrılı süreçler geçirebiliyor bu hastalar. Bununla birlikte zaman zaman hastalar bu tedaviyi yanlış uyguladığında idrar deliğinde genişleme gibi çok ciddi komplikasyonlarla karşılaşabiliyorlar. Cerrahi olan yöntemler ise aslında birbirinden farklı değişik ameliyat yöntemleriyle bu hastalık tedavi edilmeye çalışılıyor. Bunlardan bir tanesi bağırsakların kullanılması. Yani sağlıklı bir bağırsak segmenti kesilip bu hastalara vajina yapılabiliyor. Ya da bacak derisinden, işte kalça derisinden bir deri parçası çıkartılıp vajina yapılabiliyor. Ya da karın iç zarından, karın iç zarı kullanılarak vajina yapılabiliyor. Bu üç yöntemin birbirine üstünlükleri, avantajları, dezavantajları olmakla birlikte günümüzde en çok tercih edilen, en başarılı, hasta açısından en mutlu edici yöntemlerden bir tanesi karın iç zarından vajina yapılması işlemi. Bu işlemleri eğer kabaca size anlatacak olursam, örneğin bir kalın bağırsak kullanıldığında, yani vajina yapmak için zaman zaman akıntı, kötü kokulu akıntı olabiliyor. Hatta kadının partneri bu bağırsaktan yapıldığını öğrendiğinde cinsellikten soğuma gibi problemler oluşabiliyor. Deri kullanıldığında, bu deri biliyorsunuz elimiz bizim kaygan değildir yani. Ve cinsel ilişki sırasında da bu vajende bir ıslaklık ve kayganlık olması gerekiyor. Ve bu deri kullanıldığında aynı zamanda biliyorsunuz tüyler de var elimizde. Ve vücudumuzda deri, tüy olmayan hiçbir yer yok. Bir göz kapaklarımız var biliyorsunuz. Onun dışında hemen hemen her yerde tüy, kıl çıkabiliyor. Bu nedenle bu problemlerle de karşılaşabiliyor hastalar. Karın içi zarı kullanıldığında ise bu hastalarda doğal bir vajinaya benzer şekilde hem ıslaklık hem kayganlık hem de zamanla floranın da gelişmesiyle birlikte normal bir kadının vajinasına benzer bir şekilde bir vajina oluşturabiliyoruz. Karın iç zarını kullandığımız zaman. Şimdi zorluk kelimesi tecrübeyle
ters orantılı bir şey. Yani bir şeyi ne kadar çok yaptıysanız, bir konuya ne kadar eğildiyseniz aslında bu o kişi için zor bir şey değil. Yani bu konuya eğilmiş, bu konuyla ilgili ciddi tecrübe olan kişiler ameliyat yaptığı zaman büyük problemlerle, komplikasyonlarla karşılaşılmıyor. Ancak bu ameliyatların ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini bilmek gerekiyor. Özellikle tecrübesiz ellerde vezikovajinar füstül, rektovajinal füstül gibi vajinanın mesane ile arasında delik olması ki idrarın mesaneden değil de vajinadan boşalması ya da rektum dediğimiz kalın bağırsakla vajina arasında bir delik oluşup gaytanın yani büyük abdestin vajindan dışarı çıkması gibi problemlerle karşılaşılabiliyor. Hatta büyük kanamalar, işte organ yaralanmalarıyla bile karşılaşılabilir. Ama dediğim gibi tecrübeli cerrahlar bu ameliyatı yaptığında komplikasyon oranları kabul edilebilir oranlarda. Bu nedenle tecrübeli bir cerrahi ekip bu ameliyatı yaptığında komplikasyon oranlarının oldukça düşük olduğunu söyleyebiliriz. Aslında bizim rutin uyguladığımız bir şey. Ben programı anlatayım size. Bizim yurt dışından gelen hastalarımız da var. Biz bunlarda bir haftalık bir hastane yatış süreci sağlıyoruz. Bir haftadan sonra bir haftada bir misafirlik gibi işte bir evde kalabilirler, otelde kalabilirler. O da yaptığımız ameliyat ciddi bir ameliyat olduğu için biz hastayı ameliyat edip evine hemen göndermek istemiyoruz. Aslında bizim işimiz 2 gün. Ameliyattan sonraki 48 saat sonrasında bizim her şeyimiz bitiyor. Bundan sonra hastayı olası komplikasyonlara karşı gözlemek amacıyla yakınımıza tutmak istiyoruz. Hastalar ameliyat ettikten sonra bir hafta sonra taburcu ediyoruz. Bir hafta sonra tekrar görmek istiyoruz. Bundan sonra da yaklaşık ayda bir kez 3 ay süreyle kontrol muayenesine çağırıyoruz. Ondan sonra da yıllık jinekolojik muayeneyle bize veya bulundukları ildeki veya işte ülkedeki kadın doğum uzmanlarına kontrole gitmeleri yeterli. Bu herkesin başına gelebilir. Yani bu işte bir ailenin başına gelip de diğer ailenin başına gelmeyecek diye düşünmemek gerekir. Tamamen insidental yani tesadüfen bu hastaların başına gelen bir durum. Tabii ki gelişimsel olarak yani anne karnındayken bir gen defekti nedeniyle ortaya çıkıyor. Ama bu kalıtsal bir hastalık değil bu. Yani zaten kalıtsal olsa çocuğu doğmayacağı için bu hastalık olmayacaktı. Ancak şunu bilmek gerekiyor. Bu mahrem bölgede olduğu için ve bir gizlilik olduğu için ne bunu hasta arkadaşlarıyla paylaşabilir, ne aile bunu akrabalarıyla paylaşabilir. Yani şimdi şöyle bir rahatsızlık düşünün. Boğazınız ağrıyor değil mi? Grip oldunuz. Bana diyorsunuz ki hocam benim boğazım ağrıyor. Bunda utanacak, sıkılacak bir şey yok. Siz bana gelip de otobüste giderken ya hocam bende vajinal agenezi var. Ne yapacağız? Öyle bir şey yok. O yüzden bu hastalar bu durumunu ve aileleri bu durumu gizliyorlar ve sanki bu hastalık hiç çevremizde yokmuş gibi algılıyoruz. Aslında şimdi buradan izleyen tabii çok kişi farkında olacaktır. Bir sürü insanda bu rahatsızlık var ve tedavisiz bir şekilde, mutsuz bir şekilde kalıyorlar. Ameliyatın sonuçları mükemmele yakın. Bu hastalar sağlıklı bir cinsel ilişki yaşayabiliyorlar. Bu durumları varsa çaresi olduğunu bilmelerinde fayda var. Herkese sağlıklı günler dilerim. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.